Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün farklı bir konudan bahsedeceğim aslında. Evet, bu hafta 5 soru 5 dakika programını yapmayacağız. Gündelik hayatımızdan farklı bir konudan bahsetmek için başlamış olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konuşacağımız konu başlıktan da gördüğünüz üzere marullar. Hayatımızın belki de sürekli merkezinde bulunan, bizlerin hep kullandığımız, mutfaktan eksik etmediğimiz marulların tarihine, derinine inmeye çalışacağız. Antik Mısır'da doğurganlık tanrısı Min'in duvar resimlerinden ulaştıklarında yaklaşık M.Ö. 2700'lü yıllarda bunların çizildiğini, duvar resimlerinin çizildiği düşünülüyor. O zamanlar Antik Mısır'da marulun afrodizyak etkisinden ve üremeye olan katkısından dolayı tercih edilen besin gruplarından biriydi. Daha doğrusu besin grubu denmesi de doğru olmayabilir. Marulun suyundan, daha doğrusu sütünden, öz suyundan kendilerince bir karışımlar, ilaçlar ya da mumyalama gibi süreçlerde kullanılan etkin maddelerden biriydi. Daha sonrasında ise antik dönemde meydana gelen savaşlardan dolayı Yunanlılar Mısırlılarla yaklaştıkça onların kültürlerini öğrenmeye başlıyorlar ve Mısırlılardan marul yetiştirmeyi öğreniyorlar. Yunanlılar Mısır'dan ilk marul yetiştirmesini Türkiye'de bildiğimiz Koz Adası'nda ilk gerçekleştiriyorlar. Avrupa'da da koz marulu ya da roman marulu olarak da geçen bu marul türü aslında Yunanların Mısır'dan öğrenip Yunanistan Koz Adası'nda yetiştirmeye başladığı ilk türler olarak bilinir. Daha sonra Yunanlar ve Romalılar arasında geçen bu kültürel etkileşimden ve savaş yıllarından sonra Romalılar marulu dünyanın dört bir yanına dağıtmaya başlıyorlar. Tabi Yunanların marul hayatlarına o kadar çok giriyor ki öyle ki Yunan mitolojisinde bile yer alıyor. Afrodit'in sevgilisi Adonis bir marul yatağında avcılık becerisini kıskanan Artemis'in gönderdiği bir yaban domuzu veya Afrodit'e olan sevgisini kıskanan Persefon veya kıskanç Ares tarafından öldürülüyor. O zamanki bir tanrının ölümüne bile sebep olduğu mitolojide geçen kaynaklardan birisi. Yunanlar marul yetiştirme bilgilerini Romalılara aktardılar ve bitkiye beyaz özü için süt anlamına gelen laktuka adını verdiler. Zamanla laktuka İngilizce marul kelimesi haline geldi ve bugün İngilizce'de de Ledius olarak seslendirilen ve kullanılan bir kelime kökü haline gelmiş oldu. Bunun tabii ki tıbbi özelliklerinden faydalandılar. Salatayı yemeklerden önce sindirime teşvik etmek amacıyla ve akşam yemeğinden sonra tekrar uyku yardımı olarak servis ettiler. Marulu yetiştiren öncüleri gibi Romalılar da daha iyi bir tada sahip olması için geliştirmeler yaptılar. Kendilerince ıslah ettiler. Ve öyle ki milattan sonra 77'de bununla ilgili bir ulaşılan dokümanda siyah marul için Ocak ayında, beyaz marul için Mart ayında, kırmızı marul için ise Nisan ayında ekilir diye bir nota ulaşıldı. Ve bu notlarda ise mor, çıtır çıtır Kapadokya ve Yunan marulu olarak geçer. Kırmızı marulun Kapadokya bölgesinde de yetiştirildiği bu anlamda öğrenilmiş oluyor. Romalılar marulun üzerinde o kadar çok çalışıyorlar ki ve gittikleri her yere marul da yanlarında götürüyorlar. Ve marul Romalılar sayesinde Batı Avrupa'ya, İngiltere taraflarına kadar İngilizler ilk başta üremeye zararlı olduğuna inandıkları için tereddüt ediyorlar. İngiliz kadınları marulu yemeklerinde kullanmamaya çalışıyor. Öyle bir inanç biçimi gerçekleşiyor.
Batı Avrupa'da ise bu şu anda günümüzde de en çok ve en yaygın olarak geçen Butterhead türü kıvırcık marulun biraz daha geniş yapraklı tipi olarak da düşünebilirsiniz. Ve tadı hafif tereyağını anımsattığı için Butterhead ismini almış. Avrupa'da en yaygın kullanılan marul türünü üzerinde yemeye ve çalışmalar yapmaya, ıslah etmeye devam ediyorlar. Romalılar aynı zamanda 5. yüzyıldan itibaren marulu Çin'e de taşımış oluyorlar. Diğer ülkeler marulu tatlı bir şekilde üretmeye çalışırken Çin ise bunu ince ve uzun bir kalın saplı şekilde pişirmeye yönelik ürün haline getiriyor. Ve ortaya çıkan sebzeyi sağlam sapı ve küçük saplarıyla Çin marulu ya da kuşkonmaz olarak biliyoruz. Çin'de bu marulun çok yaygınlaşmasına rağmen aslında en hızlı yaygınlaştığı yer Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Amerika'ya ve Güney Amerika'ya nasıl geçiyor? İşte bunu da aslında yine Romalılar sağlıyor. Romalılar Batı Avrupa'ya taşıdıkları marulu daha sonra bu coğrafi keşifler sırasında Christoph Kolomb Amerika'ya götürüyor ve Amerika'da Güney Amerika'ya kadar marulun yayılmasını sağlıyor. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimi en çok yapılan ve en çok tercih edilen, bizim de bahçelerde sıklıkla gördüğümüz iceberg olarak geçen iç içe top şeklinde kümelenmiş bir marul türü. En yaygın kullanılan marul türü olmuş oluyor. Tabii biz marul sadece dünyada mı kalıyor? Dünyada da kalmıyor aslında. Uzay istasyonlarında yetiştirilen ilk ürün marul oluyor. Romanian Lettuce ya da Coz Lettuce diye geçen bu Avrupa'da yaygın olarak bilinen Butterhead yani geniş yapraklı kıvırcık marul uzay istasyonlarında da ilk yetiştirilen marul çeşidi olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, videom burada sona eriyor. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.